Oğlaklar, yükselen burcu oğlak olan dostlar hoş geldiniz. Temmuz ayı burç yorumlarındasınız efendim. Öncelikle lütfen yükselen burcunuza göre takip ediniz. Sonra öz burcunuz ve tabi biliyorsanız da ay burcunuzda mutlaka izlemenizi öneririm. Evet, 2023 Temmuz ayındayız ve kadersel bir ay. Önemli bir tarih var, o da 17 Temmuz 2023. Evet, kuzey ve ay düğümü dediğimiz astrolojide çok önemli iki tane nokta. 18 ayda bir burç değiştiriyorlar ve bu hafta artık Akrep ve Boğa aksından ayrılarak Koç ve Terazi aksına geçiyorlar. Bu tabii ki öncü bir burca geçmesi siz öncü bir burç olarak hani Oğlaklar için önemli olacak. Özellikle birazdan vereceğim yıllara göre tarih hani doğum yılınız özellikle denk geliyorsa daha da önemli olabilir. Evet, geçtiğimiz 18 aydır Akrep Boğa aksında seyahat eden bu düğümler tabii ki Güneş ve Ay tutulmaları da aynı aksta gerçekleştirdi. Ve bu haftadan itibaren yani bu aydan itibaren Koç ve Terazi aksında Güneş ve Ay tutulmaları yaşayacağız. Ne zaman? 18 ay boyunca. Şimdi Oğlaklar için önemli çünkü özellikle yükselen burcu Oğlaklar için Kuzey Ay düğümü Koç burcuna geliyor ve sizin temel kavramlar dediğimiz hayatımızın köklerini oluşturan alana geçiyor. Yani dördüncü evinizde bu çok önemli köşe ev seyahati ve Güney Ay düğümü de kariyer hayatınızın tepe noktası dediğimiz alanda seyahat edecek 18 ay boyunca. Ve bu seyahat aslında 18 yıllıkta döngüleri harekete geçirir. Yani belli bir döngü başlamıştır hayatımızda ve tamamlanma evresidir. Tabii ki tutulmalar buraları tetikleyeceği zaman da özellikle yıl olarak etki alıyorsa doğum haritanız kaderimizle ilgili önemli değişimler, yeni başlangıçlar, bırakışlar, yön değişimleri getirebilir. Şimdi bu tarihleri bir göz atalım. Mesela yakın tarihten itibaren 1914 ve 1916 yıllarında daha önce bu tarihlerde bulunmuş Kuzey Ay düğümü ve Güney Ay düğümü. Daha sonra 1932 ve 1934 yıllar arasında Koç ve Terazi aksında bulunmuş. Daha yakın tarihe geldiğimizde 1950-1952 yılları arasında seyahatte bulunmuş. Günümüz jenerasyonuna geldiğimizde ise 1969-1970 yıllar arasında yine bu tarihlerde seyahat etmiş. Tabi tutulmalar meydana gelmiş ve 1987 ve 88 yıllarında da yine bu aksta Koç ve Terazi aksında tutulmalar meydana gelmiş. Son olarak da 2005 ve 2006 yılları arasında yani en son en yakın tarih olarak da bu tarihlerde bu burçlarda seyahatini sürdürmüş ve tutulmalar meydana gelmiş. Eğer buralara denk gelen bir doğum yılına sahipseniz evet sizin için gerçekten önemli olacaktır. Eğer değilse bile mutlaka şöyle bir 18 yıl önceye gittiğinizde 18-20 yıl arasına hayatımızda nasıl kırılmalar yaşadık, nasıl kadersel döngüler, çok güçlü değişimler yaşadıysanız işte böyle bir süreci başlatan bir ay Temmuz ayı. Ve evet şimdi sırasıyla tarihlere göre bakalım başka neler olacak. Önemli bir Venüs retromuz var bu arada. Sıra ona geldiğinde ondan da bahsedeceğim. Şimdi öncelikle 3 Temmuz'da sizin burcunuzda Oğlak Burcu'nda bir dolunay yaşayacağız. Bu dolunay siz sevgili Oğlaklar için ilişkileriyle ilgili konularda gündeme gelecektir. Özellikle yükseleni Oğlak için gerçekten önemli olabilir. Çünkü yengeç aksı yani Oğlak ve yengeç aksının bu ay çok güçlü çalıştığı bir ay olacak. Dolunayla birlikte bir takım kararlar alabilirsiniz. Bunlar ilişkilerinizle ilgili olacaktır. Kardeşlerinizle ilgili olabilir, yakın çevrenizle ilgili olabilir. Orada yeni gelişmeler meydana gelebilir. Süren konular olduğunu söyleyebilirim, olacağını söyleyebilirim. Daha çok aslında yakın çevre, başlangıçlar, iş hayatı, ticari konular, seyahatler gibi gündemler sizinle olacak. Bu dolunayın etkileri de bu arada 17 Temmuz'daki yeni aya kadar aşağı yukarı sürecek. Şimdi yine 10 Temmuz'a geldiğimizde önemli bir gezegen transitimiz var. Mars Başak Burcu'na geçiyor. Uzun süredir Aslan Burcu'nda Venüs'le birlikte ilerliyordu ve 10 Temmuz'dan itibaren artık Başak Burcu'na geçiyor. Seyahatler evinize geçiyor efendim.
Mars nerede seyahat ederse biz orada action yaşarız, mücadele ederiz, biraz yoruluruz veya olması gereken ne varsa hayatımızda onları tamamlarız. Çünkü Mars burada demek ki sizin seyahatler dedik, eğitim, öğrenim, ticari konular, iş hayatı gibi alanlarınızı çok güçlendirecek. Bilhassa 10 Temmuz'dan itibaren bol bol seyahat edeceksiniz. Jüpiter'in de etkisini alıyorsunuz. Bir takım barışmalar olabilir hayatınızda, gerçekten önemli olacak. Çünkü bu arada Mars sizi destekliyor. Çünkü toprak elementine geçecek efendim. 11'inde ise düşünce gezegenimiz Merkür artık Aslan Burcu'na geçiyor. Bu da aslında uzun süredir 8. evinizde yoğunluk var. Aslan Burcu çok vurgulu. İşte Venüs, Mars, 11'inde Merkür oraya geçiyor. Geçtiğimiz 1,5 aydan beri aslında en çok mesela yakın çevrenizle ilgili konular, parasal mevzular, miraslı konularınız veya belki banka, kredi, borçlar gibi konularla belki mücadele etmiş olabilirsiniz. İşte buraya Merkür geçerek burayı hızlandırıyor. Yani bu konuları güçlendirecek. Ama hala çözüme ulaşamadı, hala burada bir şeyler devam ediyor diyorsanız onun için de 23 Temmuz'u bekleyeceksiniz. Evet, oraya da geleceğiz. Şimdi 17 Temmuz'a geldik. Önemli bir tarih. Evet, artık 17 Temmuz günü düğümler Koç ve Terazi aksına geçiyor. Kuzey düğüm Koç'a geçiyor. Öncü bir burç. Sizin için 4. evinizde artık Kuzey düğümün gittiği yer ya da geçtiği yer bir Jüpiter etkisi göstereceği için biraz böyle aile, kökler, temel konular, efendim evle ilgili konular, değişim, taşınmalar, mesela yer değiştirir gibi alan 18 ay, bakın burası 18 ay çalışacak. Çünkü kuzey düğümde güney düğümde tepe noktanızdan geçtiği için meslek mi değiştirirsiniz? Evinizi, yerinizi, yurdunuzu mu değiştirirsiniz? Ailenizle ilgili konularda, işte miraslı konularda, topraklarla ilgili belki buralarda bir değişim mutlaka söz konusu olacaktır. Yani Oğlaklar için gerçekten önemli bir evre başlamış oluyor. Ve aynı gün 25 derece Yengeç burcunda bir yeni ay doğuyor. Yani düğümlerin burç değiştirdiği gün 17'sinde ilişkiler evinizde. Evet, bir ortak işe mi girersiniz? Veya mevcut ilişkinizi evliliğe mi taşımayı planlarsınız? Veya süren ilişkilerde yeni bir yol izlemeye mi karar verirsiniz? Bu sizin tamamıyla doğum haritanızın aldığı etkiye göre, bulunan derecelere göre değişiklik gösterecektir. 25 dereceler burada önem arz ediyor gibi duruyor. Doğum haritanıza bir bakın. Yani 17'sinden sonraki süreç daha çok bu ortaklı işler, ilişkiler gibi konuları hayatınıza taşıyacak. Şimdi 23'üne geldiğimizde efendim, 23 Temmuz da önemli bir tarih bizim için. Evet, Venüs Aslan Burcu'nda retro yapmaya başlıyor ve aynı günde Güneş Aslan Burcu'na geçiyor. Yani biraz önce bahsettiğim gibi geçtiğimiz 1-1,5 aydır gündeminizi en çok meşgul eden konu dediğim gibi finansal göstergeler, mal paylaşımı, krediler, borçlar. Bu alanda böyle zaman zaman krizler yaşamış olabilirsiniz. Ve şimdi 23'ünde burada Venüs retroya başlıyor ve 10 Eylül'e kadar devam edecek bir Venüs retrosu yaşayacağız. Finansal alanda dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Özellikle mal paylaşımlarında, parayla ilgili konularda, eş ve ortaklı işlerdeki süreçleriniz varsa yine bu konularda bilhassa önemli adımlar atmak, büyük krediler, işte önemli mesela ticari girişimler olabilir burada. Çünkü 7. eviniz de etki alıyor. Sanki biraz daha böyle maddiyatla ilgili konuları daha çok hayatınıza getirecek. Lütfen Venüs retrosunda böyle doğum haritanıza bakmadan önemli adımlar atmayın. Özellikle 10 Eylül'e kadar sürecek. Bir de evlilik, işte iş yeri açma, önemli bir gün belirleme, işte düğün, nişan vesaire gibi, estetik operasyonlar gibi konular için de yine Venüs'ün retro olduğu tarihleri hani kullanmamanızı öneririz. Eğer böyle bir durumunuz varsa lütfen 23'ünden önce, yani 23 Temmuz'dan önce bunları kesinleştirin tarih bakımından. Ya da tabii çok gerekliyse, mecbursa, bu olacaksa olacaktır ama mümkünse de 10 Eylül sonrasına ertelemenizi tavsiye edebilirim sevgili dostlar. Evet, bir diğer konumuz ise tabii Güneş şimdi 23'ünde buraya geçince
Ağustos'un 22'sine kadar aslında tüm konu finans olacak. Yani tüm konu para olacak. Doğum haritalarınızda eğer etki alıyorsanız. Burasını, yani burayı, hani Venüs'ün de retro olması, Venüs sizin başka nereyi yönetiyor? Aşk hayatı, çocuklar, kariyer ve statü, mesleki konularda da yine bu Venüsyen konular, işte eskiye dayalı konular gündeme gelebilir. Atıyorum, kardeşinizle bir problem yaşamışsınızdır. Hani bazen derler ya, biz işte ben sana demiştim, ben sana demedim mi falan. Bu lafları çok duyabilirsiniz. Biraz daha nasıl diyelim, sağduyulu olalım. Biraz geçmişten feyiz alalım. Önemli kararları yani erteleyebilirsek erteleyelim sevgili dostlar. Evet, önemli bir Temmuz ayı. Umarım hepimiz için iyi olur. Çözüme ulaşmasını beklediğiniz konularda, dediğim gibi, biraz ay sonunu beklemeniz gerekebilir. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Güzel bir yaz ayı diliyorum sizlere. Eğer kanalımıza da abone değilseniz Deniz Altın Astroloji kanalına abone olmanızı rica edeceğiz. Evet, mutlu günler diliyorum. Hoşça kalın.